Ahşap ev bakacağız bugün. Cila gibi bir şey, hiçbir şey yapmıyoruz. Hiçbir şey yapmıyoruz. Gerekte kalmıyor zaten. Yaşam alanı olarak daha sıcaktır. İyi hissettirir yani. Kartopu, tatlı kızım nereye? Sen kirli bir kartopusun. Kazıya çok az kaldı. Artık ev için araştırma yapmaya başlamamız lazım. Aklımızda birkaç tane seçenek var. Ama hangisine karar vereceğimizi gerçekten bilmiyoruz. Çünkü hepsinin dezavantajları ve avantajları var. Ama aklımızda olan belli başlı birkaç model için görüşmeye gideceğiz. En çok istediğimiz olana başlıyoruz. Ahşap ev bakacağız bugün. İstanbul Domeark Mimarlık'la görüşeceğiz. Yiğit Bey'le randevumuz var. Onların daha önce yaptığı bir ev var bize çok yakın. Orayı hem görme şansımız var hem de detaylar üzerine kendisiyle konuşacağız. Bakalım evi nasıl bulacağız? Resimlerde çok beğendik ama görüşmeler nasıl olacak? Bakacağız. Hadi gidelim. Bakalım. Çok merak ediyorum. Sen de merak ediyor musun? Ben hiçbir yere İyice kafamız karıştı. Ahşap mı, çelik mi, betonarme mi? Şimdi baksana bu betonarme bir ev. Sıcaklık alamıyorum bu eve göre. yaşam alanı olarak daha sıcaktır. İyi hissettirir yani, biraz daha psikolojik açıdan güzel hissettirir. Ama tabii ahşap iyi kaliteli malzemeden yapılması lazım. Kaplamasının da boyasının da kaliteli bir boya olması lazım ki dış etmenlere karşı betonarmeye göre ahşap daha hassas olduğu için onun özel kaliteli, yani uzun süre yeniden boya yapmaya gerektirmeyecek şekilde kaliteli olması lazım. Bu ev 2 yıldır var. En fazla dışarıda kalan alanlarındaki en büyük zarar görmüş noktası bu. Veranda olabilir. Bu da gayet iyi durumda bence. Bu evi boyası dediğim gibi kalitede yapılmış. 2 yıldır. Şu anda bir hasar, yıpranma yani dış cephede görünüyor.
karşıda bir inşaat var. Yuton'da yapmışlar. Onu hayal edemiyorum yani bahçenin içinde. O hayal edilecek bir şey değil. Sıcaklığı zaten aynı şey. Ne ağacı? Karakteristik bir ağaç. Her ağacın gerçekten şu kabak mesela çok şey değil. Veya ceviz ağacı böyle çok müthiş bir ağaç diyebileceğiniz bir ağaç değil. Ama zeytin ağacı 100 sene geçiyor. Yine de o ağaç yaşıyor ve zeytin veriyor. Hepsi apayrı bir karakterdi. Ben çok beğeniyorum yani bu. Evlerin bakımı zor olur mu? Bir de yangına karşı diğer evlere göre daha dezavantajlı olur mu? Şöyle, evlerin bakımıyla alakalı kullandığınız boya bunda tamamen bir rol. Eğer kötü bir boya kullanırsanız her sene bakım yaparsınız. İyi bir boya kullanırsanız ki bu evde Remers kullanıldı. 7 senede bir bakım yapılıyor. Remers de bize bunu söylüyor. O yüzden bu konu Aynı boya yangına dayanıklılık için de Tabii belli bu bir sene- avantaj sağlıyor mu? bu sene bununla alakalı bir ürün çıkarttılar. Bu boyanın üzerine yapılıyor, şeffaf olarak yapılıyor ve yangına karşı tamamen sağlıyor. dayanıklı. Evet, hatta videoları da var. Test edildi. Tamamen yanmazlık diyebilirim. Şimdi içeride ben hiç boya kokusu almadım evi gezerken. Yani Evet. demek ki bu bahsettiğiniz boyalar aynı zamanda koku da yapmıyor. Yani ahşabın doğal bir kokusu var ama bir Evet. kimyasal kokusu almadım hiç. Yine bu tercih meselesi. Aynı markanın farklı boyaları da var. Bizim kullandığımız boya su bazlı. Su bazlı olduğu için bir tiner kokusu, tiner bazlı boyalara nazaran koku olmuyor. Sıfır hatta. Ama solvent bazlı kullanılırsa tabii ki o kokuyu alacaksınız. Yani tiner bazlı olan Kalitesine boyanın göre o kokusunu- koku Evet. gelecek. Yani bu kaliteli boyada örnek veriyorum bir ay sürecekse kalitesi düşük olan boyalarda o yıllarca evden gitmeyecektir yani o koku. Evet ve onu hep soluyor Evet, böylelikle maalesef. insanlar. Evet. Üst kata çıktığımızda da hareket eder mi ahşap? Ama hiç öyle bir şey de yaşamadım. Üst katlardaki mukavemeti ahşapla sağlarken ahşabın dayanıklılığından mı Tabii. Uygun, yaşanıyor? şöyle uygun kesitlerde ahşaplar kullanıyoruz ve karşılıklı olarak yani şimdi X yönde kullandığımız ahşabın üzerine Y yönde ahşabı tekrar kullanıyoruz. Sonra tekrar bir X yönde kullanıyoruz. O da dayanıklılığı O yüzden sağlıyor. yukarıda herhangi bir esneklik görmüyoruz. Çünkü orada aslında 3 kat 4 kat bir ahşap tabakası var. O yüzden Görmediğimiz bir evet, noktada. evet. Birkaç kata kadar yapılabilir diyor musunuz? 2 katın üstüne, 3 kat, 4 kat. Ahşap ev mi? Evet. Tabii ki. Uygun kesitlerde 4 katlı, 5 katlı evler yapılabilir ki Amerika'da bu yapılıyor şu anda. Zaten Çok da fazla. en çok biz betonu kullanıyoruz galiba değil mi? Evet, Türkler Türkiye'de olarak maalesef. vazgeçemiyoruz. Bir 7 yıl kadar küçük bakımlar mı yapmamız gerekiyor? Bir cila gibi bir şey, hiçbir şey yapmıyor muyuz? Hiçbir şey yapmıyorsunuz. Gerek de kalmıyor zaten. 7 yıl boyunca kafanız rahat bir şekilde Ne güzel. başka şeylere odaklanıp evinize En oturuyorsunuz. çok bu çünkü korkutuyor insanları. Ahşap çok mu zor olur? Sıkıntı çıkartır ama öyle değil diyorsun. Yalıtım da çok soruyorlar yani ısı yalıtımı ile alakalı. İçerisi sıcacıktı. Evet yani Burası soğuk. evet şu anda çok soğuk. Şimdi bu kullandığımız ahşap hem dışarıda lambiri yaklaşık 16-17 milim kalınlığında. Arkasında OSB. Yine içinde bir karkas, karkasın içinde taş yünü. İçeride yine bir lambiri yapılıyor. Zaten lambiri ahşap kendi yalıtım malzemesi olduğu için aslında içinde bir şeyler kullanmaya da ihtiyaç Duvar kalmıyor. olarak Fakat biz yine kullanıyoruz ama Evet. aynı zamanda izolasyonu da evet içinde yine izolasyon kullanılıyor. İsterseniz 5 santim 50 yoğunluk kullanıyor. İsterseniz çift olarak kullanıyoruz. 5 nem santim 5 bariyeri de santim. yapıyorsunuz. Böylelikle Nem bariyeri en kendini önemlisi aslında. koruyor. Evet. Ama küflenme ve binanın yaşanılabilir işte 100 yıl, 200 yıl, 300 yıl yaşaması için Onu da hazır söylüyorken sorayım size. Ne kadar ömrü oluyor bu binalarımız için? Yaklaşık bir ömür verebiliyor muyuz? binalar doğru olarak bakım yapılırsa Doğru malzeme Evet, kullanırsa. 7 senede bir sadece boyuyorsunuz. Ve bu 300 sene, 400 sene, 500 sene gidebilecek şekilde yapılıyor. Yani boya burada yine ön planda doğru boya ve Doğru malzeme. torununuzun göreceği, torununuzun çocuğu göreceği bir ev aslında. Evet. Kapıları da kendiniz yapıyorsunuz. Tabii. Onun yerlerde Atölyemizde yapıyoruz. yine ahşaplı. Aslında genel bir sıcaklık katıyor eve. Yani Kirişler. zeminde rabıta tahta kullanılıyor. Evet. Şömine de bu eve ayrı bir Evet. güzellik katıyor. Kuzine soba da yine aynı şekilde. Yani Şömine kısmını bırakıp kuzine soba koyabiliyor muyuz? kuzine soba daha maliyet düşük oluyor ve bence daha sıcak bir görüntü Yani sağlıyor. çünkü bu küçük Ama döküm tercih sobalar meselesi. çok güzel hakikaten. Yeni nesillerde cam da
Yani dışı Şömine camlı da oluyor, olabiliyor. Aşağıda şöminenin yanması üst katında ısınmasını Sağlıyor. sağlıyor. Burada önemli olan bir de şöyle bir nokta var. Eğer kuzine soba koyacaksanız bunun boru sistemi çok önemli. Nasıl önemli? Bizim ahşabımızdan çıkan boru tamamen çift cidarlı olması gerekiyor. Belli bir noktaya kadar tam normal çıkar. Ama sonrasında binanın dışına çıkacağı noktada, ahşapla birleşeceği noktada kesinlikle çift cidarlı boru kullanılması gerekiyor. Biz müşterimiz bu şeyi yaparken biz mutlaka başında oluyoruz. Ve asla diğerine zaten izin vermiyoruz. Çünkü sizin yaptığınız yapıyı etkileyen bir detay olmuş oluyor. Her detayı çok güzel Evet. düşünülmüş. Elinize sağlık. Teşekkür Biz çok beğendik. İnşallah daha güzeli. İnşallah. Nasip olur. İnşallah. Teşekkür ederim. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop.